Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü eğitimimde konu anlatımından ziyade bir karşılaşma videosu çekmek istiyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz parçayı daha önce ben zaten SolidCam'de işlemiştim. Bugün ise sadece aynı parça üzerinde bir havuz programı kullanacağım ve bunu hem SolidCam'de hem de PowerMill'de yapacağım. Bu iki program da özellikle İstanbul piyasasında oldukça yaygın kullanılıyor. SolidCam'in zaten herhalde Türkiye'deki en geniş servis ağlarından birisi olduğunu söylemek çok yanıltıcı olmaz. Aynı şekilde PowerMill de sektöre çok erken girmesinin avantajlarını özellikle İstanbul piyasasında çok iyi kullanıyor. Bu iki programın da avantajlı olduğu taraflar mutlaka vardır. Kullanıcıları zaten bunları sürekli dile getiriyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela SolidCam için kullanıcı dostu olmasını söyleyebiliriz. Aynı şey PowerMill için de geçerli. PowerMill için de yüksek hassasiyet ve verimlilik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu her iki programda kullanan kullanıcılar genellikle bu iki nokta üzerinde çok yoğunlaşıyorlar. İsterseniz ikisinin de çalışma mantığını ben en azından sizlere bir göstermeye çalışayım. Daha sonra izleyen arkadaşlarım kendileri programlar hakkında biraz fikir edinmiş olabilirler ve kendi kararlarını kendileri verirler diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar benim şu an kullanmış olduğum SolidCam'de crack ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorum ve bu crack'i yeniden yüklemem gerekiyor. Zamanla bulamadığım için yükleyemedim. Bundan dolayı şu üst kısımdaki modüllerde programların hepsi fark ettiyseniz kapalı. Ben programları kullanamıyor muyum? Tabii ki kullanabiliyorum. İsterseniz şöyle bir geçiş yapayım. Bunu kaydet diyelim. Şurayı okeyledim. Çok pardon. Daha önce açmıştım çünkü. Aynı isimle tekrardan açmadı. Haklı olarak. İsmini değiştirmem gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. SolidCam, New, Mailing, kaydet. Bu klasörün içerisine ismini değiştireyim yalnız. Bu sefer 2 olarak kaydedeyim. Okeyleyelim. Bakın sadece havuz programı yapacağım. Diğer işlemleri zaten yaptığım için tekrar göstermek istemiyorum. Koordinat sistemine geldim. Şurada Select Face'i seçtim. Tab Center'ı seçilip parçanın üst yüzeyine tıklıyorum. Ekseni zaten kendisi otomatik olarak konumlandırıyor. Bunu okeyliyorum. Okeyliyorum. Okeyledim. Bir de son olarak kütüğü tanımlayalım. Kütük. Parçayı seçelim. Hatırlıyorsanız bir önceki dersimde bu default ayarlarında stok ölçüleri nasıl offsetleyebileceğinizi veya değerlerini nasıl değiştirebileceğinizi göstermiştim sizlere. Bakın şu anki değerler bende normalde 2 geliyorken artık 0 geliyor. Çünkü ben bunları sıfırlamıştım. Nereden sıfırlamıştım? Tools'un içerisinde SolidCam Settings'ten. Ben bunları sıfırladığım için direkt okeyliyorum. Şu an üçü de tanımlı hale geldi. Okeyledim. Operation, sağ tuş, Add Mailing Operation, buradan Pocket programını aldım. Nereye işleyeceksin? Hangi takımla? Nereden nereye? Nereye işleyeceğim? Buradan New yaptım. Geldim şu konturu seçtim. Bakın konturu da seçebilirsiniz. Direkt yüzeye de tıklayabilirsiniz. Her iki koşulda da zaten kontur otomatik olarak seçecektir. Okeyledim. Ve takıma geldim. Seç. Buradan Bull Noise'u aldım. Takımın çapını 16, köşe radyusunu 0.8 yaptım. Okey. Level'a geldim. Bakın program zaten kendisi başladığı yüzeyi ve bittiği yüzeyi otomatik olarak görmüş. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Yeşil renkte ve tanımlı. Şuradan sadece step down'a tıklayıp buradan paso miktarına girebilirsiniz. Bitti. Bu kadar. Bakın 2.5 eksende özellikle SolidCam'de program yapmak biraz daha işlevsel diye düşünüyorum ben. Bunun karşılaştırmasını artık kendiniz yapabilirsiniz. Bunu bitirdim. Şu an SolidCam'de 2.5 eksenden program hazır. Bir de arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor herhalde. Tabi bu benim şahsi kendi düşüncem. Özellikle PowerMill kullanan arkadaşlarım 2.5 eksen programları kullanmaktan ziyade yani bu şekilde geometri düz olan parçalar varsa bunları dahi 3 eksende işlemeyi tercih edebiliyorlar. Çünkü 2.5 eksenle PowerMill'de biraz daha zahmetli olabiliyor galiba. İsterseniz şöyle gösterebilirim de. Bakın şu an PowerMill'e geçiş yaptım. Arkadaşlar
Çalışma mantığı birebir SolidCam'e oldukça benziyor. Unsur ağacını sol sütunda yer alıyor. Buradan istediğiniz gibi parçayla oynayabiliyorsunuz. Yani görünüşlerini buradan çekebiliyorsunuz. Bu kısımları zaten ben size biraz daha detaylı bir şekilde anlatacağım ilerleyen videolarda ama şimdilik sadece bir göstermiş olayım. Buradan mesela isterseniz parçayı gizleyebiliyorsunuz. İsterseniz buradan kütüğü gizleyebiliyorsunuz. İsterseniz parçayı buradan tel kafes moduna alabiliyorsunuz. Şu şekilde. Şuradan belli bir bölgeyi büyütebiliyorsunuz. Şuradan zoomlayabiliyorsunuz. Fit diyebiliyorsunuz yani. Oldukça kolaydır, kullanışlıdır. PowerMill de aynı şekilde. Yani çalışma mantığını seversiniz diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle bir başlangıç ben de yapayım. Ana sayfaya geldim. Bakın PowerMill'de kendi ekseni şu an parçanın sol alt köşesinde. Ben öncelikle bir tane blok oluşturmak istiyorum. Şuradan bloğa geldim. Parçayı seçtim. Şuradan hesapla dedim. İsterseniz şuradan göster diyebilirsiniz. Onaylayın. Bakın bloğu oluşturdu şu an. Sonra blok üzerinde bir tane eksen oluşturmak istiyorum. Buradan çalışma düzlemi oluştura geldim. Hangisini kullanacağım? Şimdilik en aktif olarak kullanacağınız galiba bu ki genelde de zaten en aktif olarak kullanılan bu. Bunu aldım. Geldim üst orta köşeyi seçtim. Bakın eksen zaten otomatik olarak konumlandırdı. Sizlerden ricam bunun aktif olabilmesi için şu çalışma düzlemlerinin içerisinden etkinleştirmeniz gerekiyor. Bir kez etkinleştir derseniz bakın şu an aktif hale geldi. Tabi böyle durumda PowerMill'de blok kayıyor. Çünkü şu ekseni referans alarak konumlandırmış olduğu bloğu yeni eksene göre taşımak zorunda kalıyor. Son kez bir de bloğu şu şekilde seçip yeniden hesaplatırsanız konumunu ayarlayacaktır zaten. Bakın şu an konumu hazır. Şimdi arkadaşlar PowerMill'de 2.5 eksen mantığı birkaç farklı yöntemle işlenebiliyor. Bunlardan bir tanesi desenle, diğeri de unsurla. Ben bugünkü videoda deseni kullanmak istiyorum. Desen dediğimiz özellik ne? Aslında bir nevi kontrol oluşturuyorsunuz. İşleyeceğiniz kontrolü belirleyebiliyorsunuz. Geldim buradan bir tane desen açtım. Bakın bunu buraya desen olarak ekledi zaten. Ve şu an aktif durumda. Şu lamba işaretini özellikle AutoCAD kullanan arkadaşlarım varsa bilir. Deep freeze eder bunu. Üzerine geldim. Mouse'un sağ tuşuna tıkladım. Şuradan eğri düzenleyici dedim. Şu eğrilerin içerisinden kompozit. Şu çizgiye tıklıyorum. Devamını seçmek istemiyorum. Şuradan kendisi otomatik olarak seçsin. Seçti. Bunu okeyledim. Şuradan da okeyleyebilirim. Şu an eğrim hazır. Yani desenim hazır. Yani konturum hazır. Sadece SolidCam'da hatırlıyorsanız bu konturu programın içerisinde seçmiştik. Buraya geldim. İç kontur diye isim de verdim. Tamam. Şu an programı gösterebilirim çok rahatlıkla. Şuradan takım yolunu alıyorum. Takım yolu oluştur. Hangi şekilde işleyeceksin? Normalde unsur kullansaydım burada unsuru seçecektim. Ben şu an eğriyi kullanmak istediğim için eğriyi seçiyorum. 2B eğri alan temizleme diyorum. Okeyledim. Arkadaşlar burada PowerMill'in belki avantajlı olduğu taraflardan bir tanesi şu. Blok üzerinde çok rahatlıkla oynama yapabiliyorsunuz. Yani SolidCam'de bloğu değiştirmek biraz daha zahmetli ama PowerMill'de her bir programda istediğiniz takdirde şuradaki blok ölçüleriyle çok rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Takıma geldim. Şuradan takımı seçmek istiyorum. Takımın çapı 16 olsun. Köşe radüsü 0.8 olsun. Hatta buraya da geldim. D16 ve 0.8 APKT deriz. Tezgahta şimdilik herhangi bir işlem yapmayacağım. Limitte herhangi bir işlem yapmak istemiyorum. Eğri alan temizlemeye geldim. Buradan eğriyi seçiyorum. Şuradan eğrinin konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan nereye kadar işlemesi gerektiğini seçebiliyorsunuz. Gibi. Şuradan kullanacağınız programı seçiyorsunuz. Bunları ilerleyen zamanlarda anlatacağım arkadaşlar. Şu anlık buraya odaklanmayın. Şu an kullanmış olduğum takımın yanal kaymasını buradan değiştirebiliyorum. Diğer adı ben şu an PowerMill'de Türkçe kullandığım için bakın yan adım yazıyor. Normalde step over yazar. Yanal kaymasını da 10 mm olarak buradan belirtiyorum. Kesme mesafelerinde herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece şuradan stok derinliğine girebilirim. Şuradan geldim. Şurayı seçtim. Talaş miktarını buradan yani paso miktarını buradan 0.4 mm olarak tanımladım. Şuradan hesaplatabiliyorum.
Arkadaşlar buyurun. PowerBuild'de de takım yollarını bu şekilde çok rahatlıkla oluşturabiliyor. Bakın bu iki programda da 2.5 eksende aynı parça üzerinde bir havuz programı kullandım. Arkadaşlar 2.5 eksenin temel çalışma mantığını şu şekilde anlatabiliriz herhalde. 3 eksen biraz daha roughing, yani kaba şekilde gider. Takım yollarını siz kontrol etmekte biraz daha zorlanabilirsiniz. Çünkü program belirler 3 eksende kullandığınız takımın hareketini. Yani kendisi isterse buradan işlemeye başlayıp buradan kalkıp diğer tarafa gidip oradan işlemeye devam edebilir. Tabii ki biz bunları belli bir kısmını yönlendirebiliriz. Ama belli bir kısmını. 2.5 eksende ise kullanmış olduğumuz takım yollarının çok daha belirgin olduğunu söyleyebilirim. Yani takımın nereden girmesi gerektiğini, nereden çıkması gerektiğini, aldığı talaş miktarını, yüzey üzerinde bırakmış olduğu izlere kadar her şeye biz karar verebiliriz. 2.5 eksenin bu anlamda avantajları çok daha fazla. O yüzden genellikle piyasada geometrisi düzgün parçalar varsa 2.5 eksen programlar kullanılır. Eğer 3 boyutlu bir yüzeye sahipse parçanız, tabii ki 3 eksen kullanacaksınız ama parça bu şekilde prizmatik bir parçaysa burada kullanacağınız ve aklınıza gelmesi gereken ilk program 2.5 eksen programıdır. Takım yollarını çok daha düzenli olur. Takım ömrü ve yüzey kalitesi çok daha yüksek olur. Her iki program için de konuşuyorum bunu veya fark etmez, başka bir programda da bunu yapabiliriz. Orada da yine kullanacağımız program 2.5 eksen program olacak. 2.5 eksenin temel çalışma mantığı şu. Zaten 3 eksen bir tezgahta 2.5 eksen program kullanmış oluyorsun. Takımın hareketiyle alakalı. Takım, örnek veriyorum, sol kişiden kesmeye başladı, geldi. Bakın X'te, Y'de, X'te, Y'de hareket etti. Z'de dalma yaptı bağımsız bir şekilde ve yeniden X'te, Y'de hareket etmeye devam etti. Bu şu an bahsetmiş olduğum program tarzı 2.5 eksen program tarzı. Ve genellikle prizmatik parçalarda kullanacağınız işleme yöntemi. Dedikten sonra en azından bu iki program içinde bir nevi bir iç havuzu, yani kapalı havuzu sizlere göstermiş oldum. Buradan sonraki karşılaşma videolarım yine olacaktır. Hatta bunların sayısını daha da arttırabilirim. Mesela aynı parçayı Katya'nın kemiğinde ve NX'in kemiğinde de işleyebiliriz. En azından bir de oradaki farkları görebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bu şekilde de kullanıcılar hangi programı kullanmak istediğine daha rahat bir şekilde karar verebilirler diye düşünüyorum. Bu eğitim videosunu da bu şekilde sonlandırıyorum. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum.